Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Muskat ya da Latince dile Myristica fragrans, muskatgiller yani Myristicaceae ailesinin en tanınmış üyesi olan bir tropikal iklim ağacıdır. Myristica cinsinde 150 civarında muskat türü bitki yer alır. Myristica adı Antik Yunan dilinde kokulu anlamına gelen Myristikos sözcüğünden türetilmiş bir isimdir. Fragrans soyadı da Latince'de güzel kokulu anlamına gelir. Bitki Türkçe'de muskat cevizi olarak da bilinir. Endonezya'nın Banda adalarında endemik olan bir türdür. Muhtemelen binlerce yıldır muskat ticareti yapan Arap ve Venedikli tacirler onu Endonezya'da keşfetmiş olmalılar. Fakat bilim dünyası bitkiyi 18. yüzyılda bilimsel olarak kayıt altına almıştır. Muskat, tropikal ve nemli iklimlerde doğal yayılım gösteren bir ağaçtır. Humuslu ve drenajı iyi olan toprakları tercih eden ağaç, yarı gölgede ya da güneşli konumlarda yetişir. Ortalama 15 metre civarında bir boya ulaşan ağaç, elips biçimli koyu yeşil yapraklara sahiptir. Muskat ağacı 8 yıldan sonra meyve oluşturmaya başlar ve 75 yıl kadar yaşayabilir. Ağacın sarımsı, küçük ve tatlı kokulu erkek ve dişi çiçekleri farklı bireyler üzerinde bulunur, yani muskat dioik bir bitkidir. Meyve alınabilmesi için her iki cinsinde bir arada yetiştirilmesi gerekir. Bitkinin çiçekleri arılar ve böcekler tarafından tozlaştırıldığında kayısı benzeri sarımsı meyvelere dönüşür ve bunlar çatladığında içindeki muskat cevizi denen tohum ve onu saran kırmızımsı ağ dokusu ortaya çıkar. Ağaç doğada meyveleriyle beslenen kuş ve memeli hayvanlar tarafından yayılır. Hatta ağacın doğal ortamı olan Endonezya'da bazı kuş türleri sadece muskat ağacı üzerine yuva yaparlar. Ağaç doğal ortamında yıl boyunca defalarca çiçek açıp meyve oluşturabilir. Muskat tohumu 5 gramdan fazla bir miktarda tüketildiğinde zehirlidir ve halüsinojen etki yaratabilir. Bunun nedeni miristisin adı verilen halüsinojen bir madde içermesidir. Bu madde sanrılar ile beraber şiddetli bulantı, baş dönmesi ve taşikardiye de neden olabilir. Etkilerinin Sandoz laboratuvarlarının ürünü olan ve 60'lı yıllarda karşı kültürün simgesi haline gelen LSD adlı psikotik uyuşturucuya benzediği ama çok daha sert yan etkilere sahip olduğu biliniyor. LSD, Birleşmiş Milletler tarafından 1971'de yasaklanmıştır ama onun doğal türevleri olan muskat, acı bakla, sabah sefası, mavi lotus ve çeşitli mantar, kaktüs ve sarmaşık türleri günümüzde hala kullanılıyor. Yine de küçük miktarlarda baharat olarak tatlılara, çorbalara, içeceklere ve hatta et yemeklerine eklenen muskat oldukça yaygın kullanılır. Ben genellikle şekerli ve unlu tatlılara eklendiğini görmüş olsam da siz bitki dostlarıma farklı, kullanışlı ve tamamen güvenli bir muskat tarifi vermek isterim. Beşamel sosu sevenler özellikle bu tarife bir şans verebilirler. Bu özel sosu hazırlamak için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 bardak ılık ya da sıcak süt, tuz, karabiber ve 2 gram kadar rendelenmiş muskat tozuna ihtiyacınız var. Beşamel sosunuzun topaklanmaması için öncelikle unu karıştırmadan önce yağın iyice erimesi ve yanmamasına dikkat etmek gerekiyor. Unu kavururken renginin değişmemesine, yani unu yakmamaya dikkat etmelisiniz. Daha sonra sütü ağır ağır ve karıştırarak eklemelisiniz. Topaklanmayı önlemek için çırpma teli de kullanabilirsiniz. En son baharatları da ekleyerek 2 dakika kadar daha kaynatıp eğer hemen kullanmayacaksanız donmaması için üzerine bir kapak örtmelisiniz. Bu nefis sosu makarna, lazanya ya da haşlanmış sebzelerle denemenizi tavsiye ederim. Muskat az önce bahsettiğim gibi miristisin, safrol ve elimisin gibi kozmetik ürünlerde de kullanılan uçucu yağlar içerir. Lif, demir, manganiz ve B6 vitaminleri ve antioksidanlar açısından zengindir. Antiseptik, kas gevşetici ve gaz giderici özellikleri vardır. Geleneksel tıpta sindirim ve uyku bozuklukları tedavilerinde ayrıca ağrı kesici olarak kullanılmıştır. Pahalı olmayan ve uzun süre kullanabileceğiniz muskat tohumunu baharatçılarda kolaylıkla bulabilirsiniz. Muskat, Hindistan, Endonezya, Grenada ya da Sri Lanka gibi tropik iklimlerde tohumundan üretilir. Hatta Grenada'nın bayrağında Grenadalıların kutsal baharat ya da altın cevher olarak kabul ettikleri muskat meyvesi de vardır. Muskat ticari verimi artırmak için aşı veya çelikle de üretilebilmektedir. Bir düzenli sulama ister, toprağı nemli tutulmalı ama kökleri su içinde bırakılmamalıdır. Genellikle rüzgarlardan korunaklı ve yarı gölgeli alanlarda yetiştirilir. Tohum haricinde mace adı verilen tohumunu çevreleyen zar da baharat olarak kullanılır. Bitkinin esansiyel yağı da aroması için çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Muskat, bereket, zenginlik ve baş döndürücü bir aşkı sembolize eder. Uzak Doğu'da yeni çiftlerin yataklarının altına kavga etmemeleri ve tatlı bir ilişkileri olması için muskat konulmuş.
Dolayısıyla muskat aşk ve cazibe temalı büyülerde, ayrıca para ve kısmet çağırma büyülerinde de kullanılır. Orta çağda cebinizde muskat taşırsanız, başta kara veba olmak üzere hastalık ve kötülüklerden korunacağınıza, daha çok kazanç elde edeceğinize inanılırdı. Tabii bunu yapabilmek için de muskat tohumu alabilecek kadar zengin ve soylu olmanız da gerekiyordu. Yani daha o zamanlarda bile parayı çekiyordu dostlarım. Rüyada muskat görmek ise şans, yeni fırsatlar, yaklaşan değişim ve zihinsel aydınlanmaya işaret eder. Muskat astrolojide yay ve akrep burçlarıyla ilişkilendirilen bitkilerdendir. Ayrıca Jüpiter gezegeninin etkisinde ve ateş elementine ait olduğu düşünülür. Henüz Orta Çağ'da Hindistan cevizi, karanfil, tarçın ve zencefilin nerede yetişip nereden geldiğini bilmeyen Avrupalılar onların aynı ağaçta yetiştiğine inanırlarmış. Bir başka inanışa göre ise bu bitkinin olgun meyveleri cennet kuşlarını sarhoş edip uçmalarına engel olurmuş. Bu bilgi doğru olmasa da bitkinin tohumlarının halüsinojen etkilerine yapılan bir gönderme olabilir. Hatta astral seyahat öncesi içilen bitkisel karışımlarda muskat bazı adaçayı türleriyle birlikte anılır. Yerel bir efsaneye göre ise muskat ağacı Endonezya'ya Pala adında bir deniz tanrıçasının armağanıdır. Tanrıça, insanların ağacı hürmet ve sevgiyle koruması karşılığında ağacın tohumlarına sonsuz bir lezzet bahşetmiştir. İnanışa göre Tanrıça Pala, her dolunayda denizden çıkarak bu ağacın meyvelerine nefesini üfler ve onların güzel kokulu olmasını sağlar. Son olarak muskatla ilgili ilginç bir başka bilgi ise aslında artık hepimizin farkında olduğumuz küresel iklim değişikliği ile alakalı. Günümüzde sıra dışı bir seyir gösteren mevsimsel hava sıcaklıkları ve değişken hava olaylarını görmeye çok alıştık. Ve bu da bildiğiniz gibi tarımsal üretim açısından pek hayra alamet değil. Hindistan'da da son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle muskatın çiçeklenme döneminde belirgin ve büyük kaymalar yaşanıyor. Bu durum aynı zamanda bitkinin tohumlarının aromasını da kötü etkiliyormuş. Halihazırda tarımda kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar nedeniyle zaten birçok sebze ve meyvenin aroması eskiye kıyasla oldukça kötü. Son yıllarda yediğiniz tüm o lezzetsiz sebze ve meyvelerin nedeni bu. Ürün lezzetini etkileyen faktörlere artık iklim değişikliğini de eklersek sanırım ne yazık ki gelecekte yapay olarak tatlandırılmış ya da genetiğiyle oynanmış sebze ve meyveler tüketiyor olmamız çok daha büyük bir olasılık olarak görünüyor sevgili bitki dostları.